Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle farklı bir video yapalım. Excel'i biliyorsunuzdur. Excel iş hayatımızda bize çok yardımı olan, faydası olan bir program. Excel'de ön arayüzünde birçok hesaplamayı, grafiği, fonksiyonları kullanabildiğimiz gibi arka tarafında bizim özel bir şekilde geçebildiğimiz yazılım arayüzüyle de İstersek program yazabiliyoruz. Bize bu imkanı da tanıyor. Visual Basic for Edition ismi verilen bu arayüzde istersek program yazabiliyoruz. Yine makrolarla da bize yardımcı oluyor. Ben daha önceki yıllarda, çok eski yıllarda bir iş yerinde çalışırken arkadaşım birisi benden bir yardım istemişti. Çok uzun iki tablodaki firmaların vergi numaraları birinde var, diğerinde yok. O da vergi numaralarına ihtiyaç duymuş. Bunu diğer tabloya aktarabilir miyiz diye sordu. Ben de o zaman Visual Basic arayüzünde bir program yazmıştım. Diyebilirsiniz ki bunu biz düşey ara fonksiyonuyla da yapabiliriz diye. Doğru ama çok uzun veri olan tablolarda düşey ara programı Excel'inizi zorlayacaktır. Onun yerine gelin Visual Basic ile yapalım. Şimdi iki tane tablomuz var. İkisini de farklı renkte boyadık ki dikkat çeksin diye. Sayfa 1'deki mavi renkte bir tablomuz var. Sayfa 2'de de yine başka renkte bir tablomuz var. Burada firma isimlerini baz alacağız. Anahtar olarak firma isimlerini kullanacağız. Ve firmaların ismine karşılık gelen vergi numaralarını sayfa 1'den sayfa 2'ye aktaracağız. Sayfa 1'ye yazalım. Veri aktarılacak şeklinde yazalım. Veri alınacak yer. Evet. Sayfa 2'ye geçelim. Sayfa 2'ye de veri aktarılacak yazalım. Bu bize hatırlama için faydası olur. Bu basit küçük bir örnek olduğu için belki ihtiyaç duymayız ama daha uzun çok fazla sütun olan yerlerde ihtiyaç duyabiliriz. Evet, şimdi anahtar olarak firma adlarını kullanacağız. Birebir işleme yaptıracağız ve birebir işleme yaparak her bir firmanın vergi numarasını sayfa 1'den sayfa 2'deki vergi numarası yerine aktaracağız. Burada çeşitli veriler var. Birbirinden farklı olsun istedik. Verilerin anlamlı olmayabilir. Verilerin anlamlı olması gerekmiyor. Sadece biz kendi yapacağımız işe odaklanalım. Şimdi burada Visual Basic arayüzüne iki şekilde geçebilirsiniz. Bir geliştirici varsa eklemişseniz daha önce oradan. Yoksa ben genelde makro kaydet diyorum. Boş bir makro kaydediyorum. Makroya veri aktar diye isim verelim. Evet, ismi yazdık. Bir kısa yol istiyorsanız yapabilirsiniz. A diyelim kısa yoluna. Ctrl A'ya bastığınız anda otomatik olarak program çalışacak. Burada büyük harf açıkmış. Büyük harften çıkalım ki evet, daha mantıklı güzel bir yazı olsun. Evet, kısa yolumuzda A dedik. Tamam dedik. Şöyle gelişigüzel bir kayıt yaptık. Sonra kaydı durdurduk. Evet. Sonra makrolardan gittik. Görüntüledik. Düzenleye bastık ve makromuza girdik. Burada gereksiz bir satır var. Onu sildik. Şu an ona bizim ihtiyacımız yok. Önce ne yapacağız? Değişken atacağız. Dim dedik. Sayfa 1'deki veri sayısı. Sayfa 2'deki veri sayısı. Birinci döngümüz sayfa 1 için i olsun. Sayfa 2 için j olsun. As integer diyelim. Tam sayı olarak değişken atamamızı yapalım. Sonra ne yapacağız? Sayfa 1'deki verileri saydıracağız. Tek yazabiliriz de komutu. Say 1 eşittir şeklinde ama uğraşmaya gerek yok. Ne yapıyoruz? Ben bu tür şeylerde hazır daha önce yapmış olduğum bir komut varsa onu kopyalayıp getirip buraya direkt yapıştırmayı tercih ediyorum. Baştan da yazabiliriz ama
hata yapma riskimiz olabilir. Hata yapmayalım diye bu şekilde getirmek daha iyi. Getirdik, yapıştırdık. Sonra bir daha yapıştıralım. Hem sayfa 1'deki veri hem de sayfa 2'deki veri sayısını saydıracağımız için. Sonra sayfa 1'dekini say1 demiştik değişkene. Bakıyoruz worksheet function sayfa 1'deki B sütunundaki B2'den başla B65.000'e kadar bütün hücrelerdeki dolu olanları say diyoruz. Ne kadar dolu hücre varsa onları sayacak ve say1'e atayacak. Aynı şeyi sayfa 2 için de yapıyoruz. Sayfa 2'deki verileri de say2 değişkenine atattırdık. Şimdi ne yapacağız? Bir bakalım gerçekten doğru saydı mı? Run dedik. Durdurduk stopla. Evet, sayfa 2'de 16 veri var. Sayfa 1'de 16 veri var. Yan tarafta görüyorsunuz zaten. Verilerimizin 16 tane olduğunu gördük. Eğer birinde 16, birinde 20 veri olsaydı say 1 16, say 2 20 şeklinde verileri sayacaktı. Tekrar arayüzümüze geldik. Şimdi ne yapalım? Döngü yapalım. Bu 16 ya da 20 ne kadarsa verileri tek tek birbiriyle kontrol etmemiz gerekiyor. Kıyaslamamız gerekiyor. I eşittir dedik. Kaçtan başladık? 2'den. Çünkü 1'de başlık var. Biri saydı, 1'den başlamadık. To dedik. Say 1. Biraz da ileri doğru gitsin. Tolerans verdik. 5 dedik. Yine for J dedik. O da yine 2'den başlayacak. Onun da çünkü aynı şekilde başlığı var. Birebir bu tablolar birbirine eşit olduğu için bu şekilde yaptık. Ama başka birkaç tane daha başlıkta satır olsaydı o zaman ona göre başlangıç noktasını belirleyecektik. Yine bunda da tolerans verdik. 5 dedik. Başka ne yapacağız? Şimdi döngülerin for'la başlattık. Next ile bitirmemiz gerekiyor. Next J diyoruz. Önce içteki döngüyü kapatıyoruz, durduruyoruz. Sonra dış döngüyü yazıyoruz. Next I diye. Yani birinci I1 iken, I2 iken pardon, J'de bütün sayıları dönecek. O dönme esnasında da eşleştirme yapacağız. Bunun için de eğer yani İngilizce if komutunu kullanıyoruz. Diyoruz ki sayfa 1'deki evet range bunların ikisi de firma adlarının ikisi de B sütununda. Tırnak içerisinde B yazıyoruz. Her iki tabloda da B olduğu için bu şekilde yazıyoruz. Eğer birinde B'de firma adı, birinde D'de olsaydı birine B, birine D yazmamız gerekecekti. And i'leri saydırıyoruz. Çünkü sayfa 1'deki değişkenimiz for i ile başlıyordu. Yine sayfa 2'deki range diyoruz. B sütunundaki B sütunundaki J döngüsündeki verileri birbiriyle karşılaştıracağız. Sen buna eşit misin, değil misin diye döngü tek tek kontrol yapacak. Kontrol yaptı. Doğruysa den diyeceğiz ve aşağıdaki işlemi yaptıracağız. Bu indiğimiz satırda doğru olduğu takdirde işlem gerçekleştirecek. Ne diyeceğiz burada? Sayfa 2'ye biz amacımız neydi? Eğer firma isimleri birebir eşitse sayfa 2'deki E sütununa bir bakalım isterseniz önce. Sayfa 1'de C sütununda vergi numaraları. Sayfa 2'ye gidelim. Sayfa 2'de ise E sütununda. Evet. Gördük. Arayüzümüze geldik. Yazıyoruz şimdi. Sayfa 2'deki E sütununa range tırnak içinde E yazıyoruz. E'nin sayısını 1, 2, 3, 4 diye artacağı sayısını J ile belirliyoruz. Çünkü sayfa 2'deki değişkenimiz J'di. Eşittir diyoruz. Sayfa 1'deki C sütunundaki değeri getir, buraya yerleştir diyeceğiz. Yani sayfa 1'deki değeri getirecek, sayfa 2'deki E sütunundaki yere atayacak.
Bu şekilde komutumuzu yazdık. Şu an komut işlemi bitti. Şu programı durduralım. Stop'u alalım. Döngünün içine koyalım. Tekrar bir çalıştıralım ama hata verecek. Versin. Evet, görelim diye açtım. Verdik. Hata verdi. Next for, without for dedi. Bu neden verdi? Şimdi if de eğer den dedik derseniz ya denin devamına yazacaksınız ya da denin altına yazıyorsanız doğruysa bunu yap, doğru değilse end if'in altındaki işlemi yap şeklinde bu komutu tamamlamanız lazım. End if'i yazdık. Şimdi doğru bir şekilde çalışacak. Bakın hemen sayfa 1'deki örnek 1'in vergi numarasını getirdi. Sayfa 2'deki sütunundaki ilgili yere yazdı. Başardık. Evet. Denememiz oldu. Stop'la bunu gördük. Şimdi tamamını çalıştırdığımızda bakın örnek 1'deki ve vergi numarasını aldı. Sayfa 1'den sayfa 2'deki örnek 1 isimli firmanın yerine getirdi. Ekledi. Şimdi stop'u etkisiz hale getirelim. Tek tırnak açıklama anlamına gelir. Buraya programcı açıklama yazar. Burayla bilgisayar program ilgilenmez. Şimdi tekrar çalıştıralım. Çalıştırdık. Gördüğünüz gibi sayfa 1'deki verilerle sayfa 2'deki verileri kontrol etti ve birebir eşleşenlerin hepsini getirdi, yerleştirdi. Dikkatinizi çektiyse orada bir tanesi boş, sayfa 2'de getirmedi. Çünkü neden? Bakalım. Örnek 18 sayfa 1'de yok. Örnek 18 sayfa 1'de olmadığı için bulamadı ve getirmedi. Çok normal. Bu kadar kısa bir komutla iki ayrı tablodaki verileri eşleştirip aktarabilirsiniz. Oldukça kolay, kullanışlı bir program. Faydalanacağınızı ümit ediyorum. Evet, bu bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Okan TV'ye abone olmayı unutmayın. Okan TV sizler için farklı uygulamalarla karşınızda olacak.